Merhaba sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, sevgili öğrencilerim, hoş geldiniz efendim. Yeni bir ay, Temmuz ayı. Temmuz ayı bizi nasıl karşılayacak bu yayında? Ondan tabii ki burçlarımıza nasıl etkiler yapacak ondan bahsedeceğiz. Yazın en popüler ayına giriyoruz sevgili dostlar ve bu ay Oğlak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. 29 derece Oğlak Burcu'nda, geçen ay 1 derecede yaşadığımız bir Oğlak dolunayı ve aya aslında belki de sadece aya değil önümüzdeki dünyasal konularda da çok önemli etkileri olacak bir dolunay. Plütonik bir dolunay, dönüşüm döngüsü, çünkü 29 derecede. Sevgili dostlar, evet, ay boyunca şöyle bir gezegenlerimi size özetleyeceğim. Güneş, evet, Yengeç burcunda ve tüm yengeçlerin doğum günü kutlu olsun. 22 Temmuz'dan sonra Güneş Aslan burcuna geçecek ve yine Aslan burçlarının da gündemi, Güneş onlar için parlayacak, önemli olacak. Yani bu ay aslında yengeçlerin ayı, oğlakların ayı, aslanların ayı. Yani çok çoklu gezegenlerin etki aldığı bir aydayız. Gerçekten sürprizlerin de bizimle olacağı bir ay. 2 Temmuz bizim için önemli. İletişim gezegenimiz Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. 26 Temmuz'a kadar Aslan Burcu'nda kalacak. 10 Temmuz aşk ve sevgi gezegenimiz Venüs, o da Aslan Burcu'na geçer ve 14 Temmuz'da bizim için çok önemli iki tane savaşın ve yeniliğin gezegeni Uranüs ve Mars'ın Boğa burcunun 26 derecesindeki kavuşumunu yaşayacağız. Bunlar köklü temel değişimler, radikal yenilikler ve şaşırtıcı etkiler veren etkilerdir. Dünya savaş çanlarıyla, savaşla sarsılıyor. Oysa ki aslında savaşı her gün dünyanın her yerinde yaşamaya devam ediyoruz. Fakat bu Uranüs'ün Mars'la kavuşumu da ani beklenmedik durumları getirebilir efendim. Evet, bir de yeni ayımız var sevgili dostlar. O da 6 Temmuz'da 14 derece Yengeç burcunda. Tabii ki bu dönemde doğan ya da bu tarihlere yakın doğan bir Yengeç, Oğlak, Terazi ve Koçsanız sizler için de çok önemli, ama tabii ki Yengeçler, Güneş sizin için parlıyor. Hayatınızda önemli etkileri almaya, daha güçlü almaya devam edeceksiniz. 20 Temmuz çok önemli bir tarih arkadaşlar. Bizim hareket ve enerji gezegenimiz Mars İkizler Burcu'na geçiyor 20 Temmuz'da ve tabii ki Mars'ın İkizlere geçmesi bizim sosyal yaşantımızda yaklaşık burada 1,5 ay kadar kalacak, 2 aya yakın kalacak. Oldukça hareketli ve çok sosyal bir dönem başlayacak 20 Temmuz itibariyle. Tüm dünyada, tabii ki bizim kişisel haritalarımızda, yani bu ağır gezegenlerin burç değiştirmeleri, Mars'ın özellikle biraz sonra bahsedeceğim, bazı burçlara çok önemli 2 aylık gündemler getirecek. Bazılarında önemli 2 aylık gündemlerini tamamlayacak. Ve 21 Temmuz'a geldiğimizde işte o önemli dediğimiz bir ay içerisinde 2 kere peş peşe yaşamış olduğumuz Oğlak Burcu'ndaki 29 derece, yani son derecede yaşanacak kritik bir dolunayımız var. Oğlak Burcu'ndaki hareketler, gezegen hareketleri genellikle şöyle geçmişe de baktığımızda çok önemli etkiler getirmiştir. Mesela bundan, şu an yanılabilirim arkadaşlar, sanırım 4-5 yıl önceydi. Biliyorsunuz Oğlak Burcu'nda Satürn ve Plüto kavuşmuştu. Ve bu Satürn-Plüto kavuşumundan sonra dünyada artan olaylar, gündemimize gelen Covid, hatırlıyorsunuz, ve tüm dünyayı sarsan etkiler. Tabii ki bu dolunay bundan daha farklı etkiler yapacaktır, ama çok önemli döngüleri harekete geçirecek bir güçlü bir enerji, onu da bildirmek istiyorum. Bu arada tekrar altını çiziyorum, bizim hayatlarımız için de çok önemli bir dolunay olacak. Bir süreci, devam eden bir süreci aslında farklı yönde evrileceğini göreceğiz. Evet sevgili dostlar, önemli etkilerin olduğu bir aydayız. Önemli yıllardan geçiyoruz zaten hepimiz. Şimdi bakalım, hemen koçlarla başlayalım mı? Bu ay koçları ve yükselen burcu koç olan sevgili dostları neler bekliyormuş? Sevgili koçlar, yönetici gezegeniniz Mars efendim 20 Temmuz'da İkizler Burcu'na geçer ve önünüzdeki 20 Temmuz ve sonrasındaki 2 ay boyunca ciddi şekilde rahatlayacağınız aslında bir sürece başlıyorsunuz. Evet, Mars'ın ikizler hali Koç burçlarını direkt harekete geçirecek. Hatta
En önemli etkiyi tabii ki 21 Temmuz'daki Dolunay'dan alıyorsunuz. Hayatınızda çok önemli, hızlı kariyer ve statüde yenilikler oluyor, değişimler, bazı basamakları atlıyorsunuz ve bu Dolunay'la birlikte artık belki de geri dönüşü daha mümkün olmayan, belki de bunu istiyordunuz ve olması gereken yeniliklere geçiş yapıyorsunuz, adım atıyorsunuz sevgili Koç burçları. Gerçekten dolunayın en güçlü etkilerini, en önemli etkilerini alan burç sizsiniz. Hele 29 derecelerde Oğlak burcunda bir kariyer MC noktanız ya da orada önemli bir gezegeniniz, mesela işte Plüto, Satürn olabilir, kalıcı bir gezegen yani iz bırakan varsa bu dönüşüm gerçekten çok güçlü olacak. Kariyerde çok önemli gelişmeler Koç burçlarını bekliyor efendim. Ve genel diğer detaylara baktığımızda ayın içerisinde aile temaları, taşınmalar, yer değişiklikleri, belki de ülkeler arası bazı transitler var çünkü gökyüzünde. Orada yenilikler, eğitim olabilir. Fakat anne, baba, ebeveyn, toprak ve temelle ilgili, işte miraslarla ilgili konular sizi bekliyor sevgili koçlar. Bu ayın içerisinde gerçekten önemli etkiler alıyorsunuz. Bu anlamda doğum haritanızda eğer etki alıyorsa tabii ki burada yaşanan, çünkü düğümler de burcunuzda sevgili koçlar, yani kuzey düğüm sizin burcunuzda, Koç burcunda, zaten düğümler hangi burçtaysa o burca kadersel etkiler verir ve buraya tam bir Plüto etkisi de geldiği için sanırım sizin için çok önemli. Belki de o bıktığınız, bir türlü bir şeyin değişmiyor, değişmediğinden şikayet ettiğiniz alanlar artık değişecek. Ben yorumlarda çok rastlıyorum. İşte o olmadı, bu olmadı. Arkadaşlar günlük, haftalık yorumlarda, özellikle haftalık yorumlarda bunlar geçici etkilerdir. Aslında bizim hayatımızda belirli bir alanda değişim ve dönüşüm varsa orada çok önemli bir gezegen hareketliliği olması gerekiyor. Tıpkı işte düğümlerin sevgili koçlar sizin burcunuzda olması gibi artık o 2,5 yıl içinde değişim ve dönüşüm zaten kaçınılmaz olur. Genel olarak efendim İkizler burcun, pardon, Yengeç burcundaki yeni ayla İkizler burcuna geçen Mars'la özellikle de 10 Temmuz ve sonrasında ilişkilerde güzel hareketler bekleyebilirsiniz. İlişkiler, çocuklar, aşk etkileri 10 Temmuz itibariyle çok güçlü ama ilk evresi de 2 Temmuz'da başlayacak. Çünkü orası oldukça hareketli. Yani ayın ikinci yarısından sonra çok daha hareketli, hatta keyifli, aşkta şanslı, yeniliklerin hayatınıza geleceği, taşınacağınız, kariyerinizle ilgili işler yapacağınız çok önemli bir aydasınız. İnşallah güzel şeyler yaşarsınız. Lütfen doğum haritanıza bir kere bari baktırın. Bu önemli süreçler sizin için neler getirecek, nasıl adım atmalısınız, nerede durmalısınız? Hayatınız sizden tabii ki bunu bekliyor olabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Ve geldik boğa burçlarına. Boğa ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar, Temmuz ayı sizin için en çok ticaret, gezi, başlangıçlar, girişimler, yenilikler yaptıracak, hatta satın almalar yaptıracak bir ay olacak. Çünkü özellikle 20 Temmuz sonrası şimdi para harcamaları konusu burada gündeme gelebilir. Masraflar çıkabilir, yeni bir şeyler almanız, işte evdeki teknolojik aletleri değiştirmeniz olabilir. Yakın çevrenizle ilgili önemli işbirliği, mesela güç birliği yapacağınız durumlar söz konusu olabilir. Bunlar aktif ama buna dikkat etmeniz gerekiyor ki finansal konularda dürtüsel hareketlerde bulunmayın sevgili boğa burçları. Bu ay belli dönemlerde, özellikle ne zaman 14 Temmuz civarı diyelim, işte 12-16 Temmuz civarı finansal konulara dikkat diyelim. Özellikle 20 Temmuz ve sonrasında da altyapısını hazırladığınız, finansal konularda çok böyle emek verdiğiniz, beklenti içinde olduğunuz konular, bunlar genellikle yine finans olacak, hareketleniyor. Ama dediğim gibi burada kontrollü olmakta fayda var efendim. Bundan 1,5-2 yıl önce burada Mars retro yapmıştı. Belki hatırlayan izleyicilerim vardır, beni izleyenler arasında. Yine İkizler Burcu'nda retro yapmıştı. O dönem kayıplar yaşadıysanız belki onların geri dönüşleri olabilir. Bir beklenti içindeyseniz, bir kayıp vermişseniz mesela, orada tekrar bir hukuki süreçte
varsa onlarla tamamlanacak sevgili boğalar sizin için bu ay boyunca. Şimdi devam ettiğimizde efendim 2 ve 10 Temmuz yine önemli gözüküyor boğalar için. Çünkü ailesi, işte sevdikleri, evi, evin içinde yenilikler, güzellikler, toplanmalar, misafirler ağırlıyorsunuz. Geçen yaz mesela, geçen yaz ne zaman diyelim, Temmuz gibi yaşanmış bazı süreçlerin biraz farklı versiyonları gelecek bu sefer. Biraz daha keyifli bir süreç olacak. Özellikle 10 Temmuz'dan sonra ilişki, aşk gezegeni, yani sizin gezegeniniz artık sizin için bu alana, Aslan Burcu'na geçecek ve daha keyifli, güzelliklerle, daha keyifli, daha konforlu, istediğiniz konfora, istediğiniz lükse olabilir mesela. Sevgi ve paylaşımlar adına daha net, daha somut sonuçlar getirecek efendim. Ve tabii ki önemli bir sürecimizde bizim için bir yeni ayımız var. 6 Temmuz. İşte tam da bu yeni başlangıçlar yapacak. Eğitim almak, eğitim vermek, eğitimciler, yine aileyi ilgilendiren alanda, kardeşler, yine bu ayın temel konuları arasında sevgili boğalar sizler için. Ve sıra dolunaya geldiğinde, yani Oğlak Burcu'nun 29 derecesinde çok önemli bir dolunay yaşayacağız. Ve boğalar için bu dolunay iyi bir dolunay. Şimdi şöyle anlatayım size. Boğa burçları Toprak Burcu'nun son derecesinde. Mesela uzun süreli bir etki bu ve bir dönüşüm dolunayı. Bazılarının uzak hedefleriyle ilgili, mesela yıllardır yurt dışı ile ilgili bir sorunun var, gitmek istiyorsun. Bir akademik kariyerin var, eğitimle ilgili bir konun var, belki bir mahkemen var. İşte bunlar bu 21 Temmuz'daki dolunayla birlikte sonlanabilir, neticelenebilir. Ama tabii ki bazı boğaların doğum haritası derecesine göre değişecek. Belki de kariyer evine denk geliyordur bu dolunay. O yüzden belki yaşamını ya da işte işini başka bir alanda, başka bir mecrada sürdürecek. Böyle bir yeniliğe geçiş yapacak. Ama genel olarak dediğim gibi sizin için olumlu bir etki getirecek ve bırakacak. Tamamıyla bu dolunay hepimiz için bir döngü ve bir dönüşüm ve boğaların birçoğunu belki de yurt dışına, uzak hedeflerine, ki özellikle ticaret yapan mesela bir boğaysanız ticari konularda önemli gelişmeleri yine Temmuz'un 20'sinden sonra bekleyebilirsiniz sevgili boğalar. Genel itibariyle evet, yakın çevre keyifli, daha zevkli bir süreç. Önemli son olarak bir not eklemek istiyorum. 26 Temmuz ve sonrasında ise boğa burçları için yine güzel, çocukları, işte aşk, ilişkiler, onlarla ilgili konular, efendim finansal konular, parayla ilgili konular daha bir gündemlerinde olacak. Çünkü Merkür Başak Burcu'na geçecek o tarihten itibaren ve aynı zamanda hemen 22 Temmuz, yani onun 2-3 günü öncesinde de evinizin içinde yaşam yerinizle ilgili önemli bilgiler, konular, konuşmalar, fikirler havada uçuşmaya başlayabilir. Yani bu ayın 20'sinden sonrası boğalar için çok daha rahat. Fakat paraya dikkat diyelim ve mutlu bir ay diliyorum efendim. Hoşçakalın. İkizler ve yükselen ikizler sevgili dostlar, Temmuz ayı. Evet, Temmuz ayı sizin için para konuları olacak. Çünkü yeni ay ve dolunaylar para hanenizde olacak. Yani temel konular, 6 Temmuz'da özellikle yaşayacağımız bir yeni ay var. Yengeç burcunda, finansal para kazançlarla alanınızda. Fakat bunun öncesinde biraz özellikle mesela Temmuz'un 2'si, 3'ü, 4'ü biraz dikkat edin sevgili ikizler. Çünkü biraz yanılma, dağılma, değişken grup burçlar arasında Neptünyen etkileri olacak. Harcamalar, ani kararlar, dürtüsel böyle hemen yapayım, hemen alayım gibi kararlar almayın sevgili ikizler. Evet, ayın 6'sındaki yeni ay ile beraber burada parasal konular ay boyunca devam edecek ve yeni ayın size getirecekleri tabii ki çok önemli. 29 derece Oğlak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Bazı ikizlerin paylaşılan kaynakları diyelim, ortaklı işler, işle ilgili gelişmeler, eş veya yine diğer partner ilişkileriyle ilgili yatırımlar, işbirlikleri, oralardan gelecek kazançlar, oralarda yapılması gereken yatırımlar, beklentiler gibi konularda tamamlamalar getirecek. Özellikle büyük finansal
kuruluşlar adına eğer bir ikizlerseniz gerçekten bu dolunayın çok önemli etkileri olabilir sevgili dostlar. Ve yine doğum haritası tabii ki burada nasıl etki alıyor? Bizim yine onu görmemiz, bakmamız lazım. Ama burada ciddi şekilde sizi etkileyecek bir süreç var. Çünkü ikizlerin şöyle bir durumu daha var. 20 Temmuz itibariyle bizim enerji, motivasyon, savaş gezegenimiz Mars burcunuza geçiyor sevgili ikizler. Ve tabii ki bu şu anlamda iyidir. Motivasyon anlamında iyidir, girişkenlik anlamında, form tutmak anlamında, yapmak istediklerini bir çırpıda yapmak anlamında size güç, cesaret ve hareketlilik katacak. Ancak yine dikkat edeceğiz. Ne zamana dikkat edeceğiz? Hemen onu söyleyelim. Bilhassa 14 Temmuz ve civarı böyle ani haberler gelebilir, bir şeyler değişebilir, gündem değişebilir. Bizi yoracak ya da bizi çok şaşırtacak duyumlar, gelişmeler alabiliriz. Biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bu tarihler arasında. O yüzden de hani Mars da burcunuzda olacağı için yine sağlık ve buna benzer belki gerekli sağlık değil de hani güzellik, estetik gibi sağlıkla ilgili konular, işte operasyonlar da sizinle birlikte olabilir yine bu ay içerisinde. Şimdi devam ettiğimizde efendim sizin için 2 Temmuz hemen ardından 10 Temmuz gibi alanda güzel bir etkileşim başlıyor. Ne yapıyorsunuz? Sevdiğiniz insanlarla çok görüşmeye başlıyorsunuz. Onlarla daha uyumlu bir hareketlilik olacaktır. Sevdiklerinizden haberler alıyorsunuz. Hatta şöyle diyelim, sevdiğiniz bir şeye başlamak, sevdiğiniz bir yere gitmek olabilir. Böyle gönül bağı kurduğunuz ilişkilerle ilgili bazı gelişmeler olabilir. Yani buradan Venüs geçecek, Merkür geçecek. Çok hareketli, bolca iletişim kuracağınız bir süreç. Bu size iyi gelecek bu arada. Hemen söyleyelim, bu 10 Temmuz Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. 2 Temmuz'da da Merkür Aslan Burcu'na geçiyor ve 26 Temmuz'a kadar bu etkiler sizinle olacak. Şimdi devam ettiğimizde evet tam olarak 21 Temmuz'da Dolunayımız meydana gelecek. Oğlak Burcu'nun 29 derecesinde. O esnada tabii ki Mars da burcunuzda olacak. O sizi biraz sıkıştıracak, stresi sokacak bir durum da getirebilir. Çünkü bu alan aynı zamanda bazen krizlerle de gelebiliyor. Burada bazı tamamlanmalar getirecektir. Bu tamamlanmalar eskiye dayalı konular olacaktır. Muhtemelen yeni bir şey olmayacaktır. Süreç olarak da eski bir mahkeme, işte eskiden kalmış bir dava, çok eski bir mirasla ilgili bir durum mesela olabilir. Bunlarla uğraşabilirsiniz. Ortaklı işler, eş partner ilişkileri yine bu ay içerisinde özellikle 20'sinden sonra en çok ikizler burçları sizin gündeminizde biraz çekişmeli durumlar olabilir. Ayın hani geneline böyle baktığımızda ise özellikle 26'sından sonra daha çok böyle toprakla, işte aileyi ilgilendiren konularla, yakın çevrenizle ilgili gündemleriniz ve bunların birçoğu işe bağlı olacak. İş ve aile gündemleri gündeminiz olacak sevgili ikizler. Aslında ikizler için fena sayılmaz. Hani bu ay eğlenceli kısmı da aslında 10 Temmuz sonrası daha eğlenceli, daha hareketli bir süreç sizinle olacak diyorum efendim. Mutlu bir Temmuz geçirin. Hoşça kalın. Efendim yengeçler, yükselen burcu yengeç olan sevgili dostlar, Temmuz ayı sizin ayınız. Ve Temmuz ayında 6 Temmuz'da burcunuzda bir yeni ay doğacak. Ve yeni ayın etkilerini gerçekten güzel yaşayacaksınız. Olumlu etkilerini yaşayacaksınız. Yaşamınızda, gündeminizde, kendinizle ilgili konular daha çok gündeminize gelecek. Aklınıza düşecek, önünüze çıkacak. Şöyle bir planlama yapacaksınız. Bazıları ilişkileriyle ilgili yapabilir. Bu planlamaları bazıları belki de mesleki anlamda yapacaklar. Önümüzdeki bir yılı ilgilendiren bir yeni ay bu arada. Yani bu yeni aydaki gündeminize gelen konular aslında önümüzdeki bir yılı çok önemli şekilde etkileyecek. Çünkü hemen ayın 21'inde bu dolunayımız Oğlak Burcu'nun son derecesindeki dolunay ilişkiler alanınızda doğacak. Ve bazı yengeçler uzun süreden beri meydana gelen bazı gündemleri kapatmak, tamamlamak, bitirmek, ilişkilerle ilgili bazıları sonlanmalar yaşayabilir doğum haritaları eğer derece olarak etki alıyorsa. Çünkü ilişkiler evinizde bu ay ikinci dolunay olacak sevgili yengeç burçları. Eğer ki Haziran'ın sonundaki
1 derece Oğlak Burcu'ndaki dolunayda hayatınızda, gündeminizde en çok gelen konu neyse bu 21 Temmuz'daki o 29 derecedeki Oğlak Burcu'ndaki dolunayda bunun tamamlanmasını işaret ediyor. Ve burada artık bir tabii plütonik bir etki var. Bir dönüşüm etkisi bu. Bu dönüşüm nasıl olur? Belki de bu çok önemli bir firma, çok önemli bir şirket olabilir, bir şirket anlaşması olabilir. Yine toprakla ilgili, arazilerle ilgili olabilir. Bu kentsel dönüşümle ilgili olabilir. Bu tür konuların da olabileceğini, evlilikler, ortaklıklar, uzun vadeli yaşanmış ilişkiler adına da çok önemli bir aydasınız. Burada bazı tamamlanmalar yaşanabilir sevgili yengeçler. Ayın genelinde evet, yeni ay ve dolunay sizi etkiliyor. Dolayısıyla ayın prensi, prensesleri sizsiniz. Sevgili yengeçler, her ne oluyorsa hayatınızda aslında uzun süredir kanser olmuş yaşamınızda artık çıkaramadığınız, iradenizin, gücünüzün belki yetmediği ne varsa işte onları temizleyecek yeni bir döngü, yeni bir evre başlatacak efendim. Şimdi genel olarak şöyle baktığımızda da tabii ki 2 Temmuz Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. 10 Temmuz'da da Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Bu demek oluyor ki aslında parasal, yani maddi konularda yengeçler bu anlamda destek almaya başlayacaklar. Yani Temmuz ayı içerisinde, burası 26 Temmuz'a kadar sizin için finansla ilgili konular, işte para kazanmak, para harcamak, bu arada güzelliğiniz için, işte kişisel bakımınız için masraf da yapacağınız bir ay gibi duruyor. Ancak kazançların da olacağı bir ay. Onu da söylemek istiyorum. Kontrollü olmakta tabii fayda var. Her burç için söylüyorum. Bu ay biraz bilhassa mesela 14 Temmuz civarı finansal konulara biraz dikkat etmek gerekiyor. Sosyal ilişkiler alanında daha dikkatli olun arkadaş, eş, dost alanında ani bazı sürpriz gelişmeler olma olasılığı var. 14 Temmuz civarı işte biraz Uranüs-Mars kavuşumu var. Bu da sizin para ihanenizi, para alma, verme, borç, oraları dengeleme, sosyal çevre, arkadaş çevresindeki bu gelişmeleri etkileyebilir. Ama %100 etki alıyor musunuz? Hayır, almıyorsunuz. 20 Temmuz itibariyle bakın, artık Mars İkizler Burcu'na geçer. Yengeç burçları biraz arka plan enerjilerinizi çalıştıracak. 20 Temmuz ve sonrasında yengeç burçlarının şöyle bir süreci başlıyor. Bu bir süreç aslında. Böyle bir gözlem yapma sürecine gireceksiniz. Bir şeyleri takip edeceksiniz. Ondan sonra gizli olan konular olabilir. Kendinize ayırdığınız, arka plandaki düşmanlıklar. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yılın sonunda nasıl diyelim, burada yani sizin burcunuzda çünkü Mars retro yapacak 7 Aralık tarihinde. Yani burada Mars'ın 20 Temmuz itibariyle buraya geçmesi demek aslında bir bakıma o Mars retrosunun sinyallerini de verecek. Mesela arkada dönen dolaplar neyse bunlar çıkar ortaya. Böyle söyleyebilirim. O yüzden tabii etik olmak, doğru olmak, dürüst olmak çok çok önemli hayatımız boyunca. Çünkü gökyüzü, işte evren, ilahi, yaratıcı, bunları bir şekilde, hiçbir şey gizli kalmıyor hayatta, ama açık düşmanlıklara karşı da dikkatli olun lütfen. Kendinizi koruma altına almayı unutmayın. Şimdi devam edelim efendim. 26 Temmuz itibariyle hareketlilik başlıyor. Hayatınızda böyle bir gidiş gelişler başlıyor. Bir ticari konular devreye giriyor. Ticaret yapan, eğitimle ilgili konularda yakınlarınızı ilgilendiren alanlarda etki alıyor. Bu arada tabii ki bu dolunay, yani 21'indeki Oğlak dolunayı sizin sadece kendinizle ilgili, işte ortaklıklarınızla ilgili değil, kariyer, ev, aile, yaşam, taşınma, yer değişikliği gibi gündemleriniz de meydana getirecek. İşte onlar 26'sı itibariyle biraz daha böyle kendini net, belirgin göstermeye başlayabilir. Sonuç olarak hayatınızda önemli değişim ve gelişmeler yaşıyorsunuz ve bu ay yengeçler daha çok yaşayacaklar. Hayatınızda inşallah istediğiniz gibi, istediğiniz yönde güzel gelişmeler olsun diyorum. Mutlu bir ay diliyorum. Değerli Aslan, yükselen burcu Aslan olan sevgili dostlar, Temmuz ayında efendim sizler için de aslında rahat bir ay. Güzel bir ay. Belki de en rahat ayı siz geçireceksiniz diyebilirim.
belirleyici gündemlerinizi söylüyorum efendim. Biraz arka plan, biraz sağlık ve iş. Evet, mesleki konulardaki geçerlilikler, sorumluluklar, tamamlanmalar, geçişler, işte bu ay aslanlar için bunlar olabilir. Çünkü hemen altısında bir yeni ay, 6 Temmuz'da arka plan enerjileri aktif edecek. Korktuğunuz, kaygı duyduğunuz, karar veremediğiniz, böyle belirsiz olduğunuz bazı gelişmeler, gündemler söz konusu olacak. Ve 21 Temmuz'da çok önemli bir dolunay. Ve o alanınızda işte işiniz, çalıştığınız yer, sağlıkla ilgili konular, belki de o sektörde bir görev yapıyorsunuz. O alanlar çok güçlü etki alıyor. Bir tamamlanma, bir sonlanma, bir geçiş, belki bir işten ayrılma ya da yeni bir işe başlama, mesleki anlamda bir geçiş olabilir. Bazılarının evcil mesela hayvanlarının sağlık durumları söz konusu olabilir. Ya da mesela kişi bir evcil hayvan almaya karar verir ve bundan sonraki hayatında o yaşadığı işte beraber hayat paylaşıp hayvanla geçirir. Çok güzel olur bence. Sevgili aslanlar, deneyimlemenizi isterim. Genel olarak evet ay gündeminiz bu ama güzel olan şu var. 2 Temmuz'da Merkür burcunuza geçiyor. Aslan burcuna geçiyor ve 10 Temmuz'da da Venüs Aslan burcuna geçiyor. Bu demek oluyor ki Temmuz'un sonuna kadar Venüs'ü ve Merkür'ü ağırlayacaksınız. Bu ne demek? Güzelleşeceksiniz. Daha şanslı olacaksınız. Hayat biraz daha kolay gidecek. İlişkiler bakımından, para bakımından, bakın finansal konularda, çünkü Dolunay'da para evinizi güzel destekliyor. Sizin için güzel bir akış olacak. Venüs burcunuzdan geçeceği için siz kendinizi güzelleştirirsiniz. İlişkiler daha bir ön plana çıkar. Daha dikkat çekersiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa mesela bir ilişki için zemin hazırlar. Fark edilme getirir çünkü. Diyelim ki çalışıyorsunuz. Mesleki anlamda böyle çevrenizde, sosyal çevrenizde daha dikkat çekici olursunuz ve daha cazibeli olursunuz. Mesela saçlarla ilgili önemli değişiklikler yapacak burç yine sizsiniz bu ay içerisinde. İşte boyatma gibi, radikal geçişler gibi. Ama şuna dikkat edin. 14 Temmuz civarında böyle bir şey yapmayın sevgili aslanlar. Sizi çok etkileyen bir tarih var. Sabit grup burçları daha çok etkileyecek. Özellikle 25-26 derecelerde eğer bir yerleşiminiz sabit grup burçlarda varsa çok ani gelişmeler olur. Çok dürtüsel kararlar, davranışlar yaptırabilir. Kariyerde bu işle ilgili de olacaktır. Ani bitişler, ani geçişler, aileyi, evi ilgilendiren alanlarda aniden bir karar verme ya da mevcut fikrini değiştirecek bazı etkileşimler söz konusu olur. Bu tarihlerde, yani ben 14 Temmuz diyorum ama mesela 12 Temmuz'la 16 Temmuz arası diyelim, böyle ani kararlar vermeyin lütfen. Biraz sarsıcı, sonrasında memnun olmayacağınız durumlar olabilir. Bu da yine kişisel görünümünüz, işte estetik gibi kalıcı işlemler eğer yaptırırsanız bu tarihleri seçmeyin lütfen. Devam ettiğimizde efendim 6 Temmuz'daki yeni ayı söyledik. Şimdi bizim için önemli bir durumda 20 Temmuz'da Mars İkizler Burcu'na geçiyor. Bu aslanlar için güzel. Yani sizi destekleyecek. Şimdi 20 Temmuz ve sonrasındaki 2 ay inanılmaz sosyal çevreniz arasında güçlü bir enerji aktif olacak. Nedir? Arkadaşlarınızın arasında görüştüğünüz insanlar, projeler, işte toplantılar, davetler veya bazı ortak projeler yürüttüğünüz kişiler varsa veya böyle sosyalleşeceğiniz bir an. Ama buradan Mars geçerken ne yapar? Biraz dikkat etmek lazım çünkü yorar. Bir takım böyle zorlayıcı etkileri olabilir. Özellikle buna yine o Temmuz'un o tarihlerinde ve Temmuz'un böyle 25'i gibi, 24-25 Temmuz gibi daha dikkatli olun. Tabi bunların günlük yorumları dinleyerek yine takip etmenizi tavsiye ederim. Evet, Mars buraya geçmişken tabii ki hemen 26'sından sonra 26 Temmuz itibariyle artık Merkür'ümüz de Başak Burcu'na geçişini yapacak. Yani sizin para evinize geçecek. Bu ay parasal konulardan ziyade siz biraz daha sosyal çevre, kendi ilişkileriniz, hatta bazı aslanlarda şöyle bir şey olabilir sevgili dostlar. Şimdi Oğlak Burcu'ndaki Dolunay'ın 29 derecesi sizin ilişkilerinizi, ortaklıklarınızı, evlilikle ilgili gündemlerinizi mesela değiştirebilir.
Burada yeni bir şey gündeme getirebilir. Venüs de burcunuza geçeceği için 20 Temmuz ve sonrası aslanlar için çok önemli bir dönem olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hayatlarının kararlarını da verebilir aslan burçları. Size aslında destek olacak, ancak dediğim gibi bu Uranüs'ün Mars'la kavuşumu ay boyu etkili olacak ama en güçlü olduğu tarihte 14 Temmuz ve civarı biraz farklı ya da sıra dışı radikal adımlar atmayalım, kararlar vermeyelim. Nacizane tavsiyem. Genel olarak etkiler bu şekilde. Güzel bir ay geçirmenizi ve tabii ki bunun için doğum haritanıza baktırmanızı tavsiye ederim. Hoşçakalın. Başaklar, yükselen Başak burçları. Evet, Temmuz ayı. Şimdi öncelikle Temmuz ayının yine en aslında rahatlarından biri sizsiniz. Çünkü önemli gezegen hareketleri evet var ama daha çok ayın 26'sından sonra bu güçlü etkileri ya da inisiyatif almayı hayatınıza getirecek. Şimdi bir yeni ay, bir dolunay, Yengeç burcunda yeni ay, Oğlak burcunda dolunay var ve tabii ki Başaklara iyi gelecek. Çünkü toprak elementinde. Öncelikle bu ayın temel dinamikleri şunlar Başaklar için. Çok insan içinde olacaksınız. Yeni insanlarla tanışmak, parlamak, dikkat çekmek, sosyal platformlarda arkadaş ve dost çevresinde çok fazla gözükmek ve eğlenmek ve keyif almak diyelim. Evet, eğlenceli, keyifli. Tabii ki bazı zorlayıcı tarihler de var. Şimdi vereceğim. Genel olarak bu. Ve Dolunay 29 derece 21 Temmuz'da tabii ki toprak elementinde size dost bir yerde. Başaklara ne getirir? Birazdan onu da anlatacağım efendim. Genel dinamikler bu şekilde. Ha, bu arada aşk, çocuk, ilişki, para, finans dünyası, yatırımlar ve eğlence ve yaratıcılıkla ilgili de önemli bazı değişim ve dönüşümler içinde olacaksınız. Şimdi efendim 2 Temmuz 10 Temmuz arası 2 Temmuz yönetici gezegeniniz Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. 10 Temmuz'da Aslan Burcu'na Venüs geçiyor ve onlar sizin biraz böyle ilişkiler kısmınızı hareketlendirecek. Biraz flörtler olabilir. Biraz gizli yaratıcı gücünüzü kullanacaksınız. İşte ilişkilerde mesela Aslan Burcu'nda varsa eğer gezegeniniz nasıl ilişkiler derler onlara, hani uzaktan sevmek gibi. Ondan sonra karşı tarafın platonik ilişkiler, bunlar da devreye girebilir. Sağlıkla, çalışan Başaklar, iş yerindeki olan bitenle ilgili gündemler, konular yine gündeminizde bu tarihler itibariyle devrede olacak. Efendim 6 Temmuz'da tabii ki bir yeni ay doğuyor. Tam da biraz önce bahsettiğim gibi sosyal çevrenizde, yaşamınızda sizi öne çıkaracak, güçlü hissedeceğiniz ya da böyle kendinizi çok yakın hissettiğiniz, aile gibi gördüğünüz insanlar girebilir. Onların var olanların arasında da bir takım yenilikler, gelişmeler söz konusu olacaktır. Ve 14 Temmuz önemli bir tarih. Uranüs'ün Mars'la savaş ve yeniliğin gezegeni Mars'ın kavuştuğu tarih. Aslında toprak elementinde Başaklara destek olabilir. Sürpriz bazı gelişmeler getirebilir. Nereden olur? Ticaret yapıyorsundur. Bir finansal bir işim vardır. Uzak bir yerle olabilir mesela. Uluslararası bir şey, turizm olabilir, eğitim olabilir. Oralardan sürpriz bazı gelişmeler getirebilir. Bazı haberler getirebilir. Diğer yandan dikkat etmemiz gereken, dürtüsel hareket etmemiz gereken bir tarih. 14 Temmuz'un bir iki gün önce sonrasında. Dediğim gibi sert, aslında toplumsal olarak baktığımızda sert bir etkidir. Devam ettiğimizde efendim 20 Temmuz Mars'ın İkizler Burcu'na geçişi demek ve şimdi Başaklar için şunu söyleyeceğim. Şimdi sevgili Başaklar, yılın sonu geçtiğimiz 2 aydan beri Başakların işte işle ilgili konularında, işte kariyerlerinde diyelim, böyle geçişler olmuş olabilir, yeni bir işe başlamış olabilirsiniz, yeni bir anlaşma yapmış olabilirsiniz, aileyi ilgilendiren konularda olabilir bunlar ama mesleki alanda oradaki hareketliliklere ekstra bir gündem katacak bir süreç 20 Temmuz'da başlıyor. Mars İkizler Burcu'na geçiyor. Şimdi Mars İkizler Burcu'nda yaklaşık 2 ay kadar kalacak. Lütfen
Ani iş değişimleri yapmayın. Özellikle bu verdiğim tarihlerde ani hareketlerde bulunmayın. Ama Mars neredeyse en çok enerjimizi, gücümüzü, eforumuzu orada sarf ederiz. Demek ki 20 Temmuz ve sonrası Başak burçları, kariyer, ev yaşantıları, belki parasal veya beklentilerle ilgili alanda ciddi bir mücadele içinde olacaksınız. Zaman zaman çatışmalar yaşayabilirsiniz. Ama dediğim gibi fiziksel kondisyon manasında burada güçlü bir enerji aktif olacak. Evet, 21 Temmuz'da ise 29 derece Aslan Burcu'nda çok önemli bir dönüşüm dediğimiz alanı yaratan bir dolunay meydana geliyor. Ve bu dolunay sizin ilişkiler, böyle aşk, keyif, yaratıcı sanatsal konular, yatırımlar, özellikle borsa gibi diğer yatırım alanlarıyla ilgilenen bir başaksanız önemli sonuçlanmalar getirebilir. Kazançlar getirebilir. Orada bir sonuçlanma derken belki de yeni bir yatırım alanı keşfedebilirsiniz. Bazıları kayıplar yaşadıysa eğer yine benzer durumlar olma olasılığı var. Ama diğer yandan bir ilişkiyi tamamlamak, bir aşk hikayesini tamamlamak ve bazı başakların çocukları, çocuklarla ilgili bir tedavi sürecinin tamamlanması, çocukların başarıları, çocuklarının hayatlarındaki gelişmeler, belki yurt dışı maceraları, belki eğitim gibi benzeri konular, belki onların evlilikleri vesaire gibi durumlar olacak bazı başakların. Bunlar en güçlü etkisini de 26 Temmuz itibariyle alıyorsunuz. Çünkü Merkür burcunuza geçecek sevgili başaklar. Sözünüzü söylemek, kendinizi artık ortaya koymak, kararlar almak bakımından, özellikle iş veya mesleki alanlar için söylüyorum bunu. Merkür burcunuza geçtiğinde gerçekten çünkü Mars'la da kareleri olacak. Merkür-Mars karesi olacak. Özellikle Temmuz sonuna biraz böyle dikkat edin. Mesela 25-26 Temmuz tam böyle Mars'ın da ikizlere geçmiş olduğu, Merkür'ün geçeceği. Orada ani böyle fikirsel anlamda çatışmalar olabilir. Dürtüsel kararlar vermeyin lütfen. Ama diğer yandan ilerleyen günlere göre hani Merkür Mars'ı geçtikten sonraki süreci söylüyorum. Bu sizin için tabii daha avantajlı bir süreç olacak. Bence bir sürü başak şöyle bir şey yapacak diyorum ben. Yeni bir iş kolunda da geçebilirsiniz. Kendinize bir iş açabilirsiniz. Veya dediğim gibi mesela diyelim ki eşiniz bir sosyal çevre değiştirebilir. Hayat arkadaşınız olabilir. Başaklar için o kadar karışık bir gündem var ki aslında. Bir yandan destek alıyorsunuz ama özel hayatlarıyla ilgili başakların mesela parayla ilgili düğümler çünkü para evlerini etkiliyor. Böyle beklentileri çok var. Mücadeleleri çok var. Özellikle bilhassa hani bu Mars'ın 20'sinden sonra buraya geçişi ilişkileri, ortaklıkları da biraz etkileyecek. Çünkü sonuç olarak Eylül ayına yani şimdi Temmuz, Ağustos, Eylül ayında bir tutulma yaşayacağız ve ortaklıklar, ilişkiler, evlilikler alanında buralarda önemli sonuçlanmalar getirecek. O yüzden bu ay alacağınız kararlar, attığınız adımlar Eylül ayında belirleyebilir. 21'inde yaşayacağımız dolunayla birlikte değerli başaklar. Güzel bir ay geçirmenizi diliyorum. Doğum haritanızı biliyorsanız kaç derecede olacak? 21 Temmuz'da 29 derece Oğlak Burcu'nda bir yerleşiminiz var mı? Bakın derim. Mutlu bir ay diliyorum size de. Hoşçakalın. Terazi, yükselen burcu terazi olan sevgili dostlar. Evet, çok önemli bir Temmuz ayı sizi bekliyor. Çünkü öncü burçlar arasında bir yeni ay, bir dolunay ve siz bir öncü burçsunuz. Bu ayın temel konuları şunlar. Kesinlikle yeni bir durum başlıyor teraziler için. 6 Temmuz çok önemli bir tarih bakın. 6 Temmuz'daki bu 14 derece Yengeç Burcu'ndaki yeni ay sizin kariyer evinizde şöyle hayatınızın çatısında tepe noktasında meydana geliyor. Yengeç Burcu'nda ay ve güneş kavuşuyor. Eğer bu derecelerde Yengeç Burcu'nda veya Terazi, Koç, Oğlak Burcu'nda yerleşiminiz varsa mutlaka çok önemli etkiler alırsınız. Ne olur? Yeni bir işe geçersin. Ne olur? Ailevi alanda önemli bir gelişme olur. Bir beklentin varsa bir haber gelir. Bunun önemi neden? 21'inde Oğlak Burcu'ndaki 29 derecedeki dolunay tam aile, ev, yaşanan yer,
işte taşınmalar, alım satımlar, para ile ilgili konular mutlaka gündeminizde olacaktır. O yüzdendir ki bu ay teraziler için çok önemli, yaşamlarının temelini oluşturan konularda sonuçlanmalar, gelişmeler yaşayacaklar. Genel olarak baştan şöyle baktığımda 2 Temmuz 10 Temmuz'da da Venüs Aslan Burcu'na geçer. İnanılmaz güzel, keyifli, eğlenceli, sosyal bir ay geçireceksiniz. Ayın 10'undan itibaren. Ne oluyor? Aslan Burcu'na geçen Venüs sizin yönetici gezegeniniz, parlayacak, görünecek. Dostluklar, arkadaşlıklar veya sosyal projeler içerisinde başarılara imza da atabilirsiniz. Fakat bir tarihimiz var ki ona dikkat ediyoruz, 14 Temmuz. Çünkü 14 Temmuz'da Uranüs ve Mars kavuşumda olacaklar. Bu tarihlerde parasal konulara dikkat edin. Böyle ani harcama, gidip ani bir kredi çekme veya böyle ani bir karar vermeyin lütfen. 14 Temmuz'un mesela 2 gün önce ve sonrası için söylüyorum. Burada dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü finans alanınızda Uranüs ve Mars kavuşacaklar. Mars şu an hala 20'sine kadar para evinizde olacağı için kazançlar ve ani krizler de getirebilir. Bu anlamda da biraz dikkat etmek gerekiyor. Para anlamında sıkıştırabilir sizi. Devam ettiğimizde efendim 20 Temmuz'da Mars artık bizim mücadele gezegenimiz Mars İkizler Burcu'na geçer ve teraziler için 20 Temmuz ve sonrası uzak hedeflerine verdikleri çabayı başlatacak. Çaba nedir? Zaten Temmuz ayından itibaren teraziler çok seyahatlere, eğitime, akademik konulara, kişisel gelişime gibi konulara çok meyilli olacaklar. Aynı zamanda ticaret yapan bir teraziyseniz 20 Temmuz ve ondan sonraki 2 ay gerçekten inanılmaz bir mücadele var burada. Eğitim, mahkeme gibi konular olabilir. Büyük davalar da olabilir bu arada. Çok hareketli bir zaman dilimi sizin için başlayacak. Bu arada Mars'ın ikizler ailesi size destek veriyor sevgili teraziler. Hava elementinde. O sizin gücünüze güç katacak, motivasyonunuzu daha böyle bir yerine getirecek, daha pozitif, daha sosyal ve iletişim bakımından çok daha hızlı bir süreç olacak. Mesela yurt dışı gezisi olur, ticari konular olur, araçlarla ilgili konular gündeme gelir gibi konular gündeminizde olmaya başlayacak. Evet, 21 Temmuz'da da 29 derecesindeki dolunayımız, Oğlak Burcu'ndaki dolunayımız gerçekleşiyor ve birçok terazi bakın taşınabilir, evini değiştirebilir, satabilir, mirasla ilgili konular sonuçlanabilir. Çünkü artık Plüto orada yavaş yavaş 0 derece Kova'ya geldi ve Oğlak Burcu'na geçiyor ve bu dolunay uzun vadedeki konuları sonuçlandırmaya geliyor. Sevgili teraziler, eşinden miras kalmıştır, anneden babadan. Bazı bu arada teraziler evlilik ve ilişkilerle ilgili konular bakımından da burada etki alacaklar. Çünkü efendim Aslan Burcu'na geçen ilişkiler bakımından da öyle. Venüs'ün, Merkür 26'sından sonra artık Başak Burcu'na geçecek. Bu mesela bu alanda daha sağlıklı diyelim, daha ayrıntılı düşünerek, daha böyle esnek, daha mantıklı kararlar verdirebilir. O yüzden yani bu ay böyle dürtüsel kararlar almayın derim efendim. Evet, Dolunay'la beraber dediğim gibi tüm yaşamınızın temel yapı taşlarını ilgilendiren bir süreci, bir evreyi tamamlayacak bir zaman dilimi olacak sevgili terazi burçları. Bu arada 6 Temmuz'daki yeni ay teraziler için çok önemli. Özellikle mesleki anlamdaki yenilikler, değişimler için şunu belirtmek istiyorum. 2 ve 4 Temmuz arasında, 5 Temmuz arasında yanılgılara açık bir zaman dilimi olacak. Dalgın olabiliriz, sağlıklı kararlar veremeyebiliriz. Ona da dikkat edin. Diyorum efendim, mutlu bir ay diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevgili akrepler, yükselen burcu akrep olan dostlar, Temmuz ayının en rahat sesiniz. Evet, Yengeç burcundaki yeni ay 6 Temmuz'da doğacak ve su elementinde size dost bir grupta olacağı için bu ayın gezeni, seyahate çıkanı, tatile gideni,
hukuki süreçleri başlatanı, ticari konularda öne çıkacak, girişimler yapacak burcu da sizsiniz. Yurt dışıyla ilgili konularda eğer bir girişiminiz, beklentiniz varsa da yine bu ay bunun için size fırsat verecek. 6 Temmuz'daki yeni ay bu alanınızda doğarken çok önemli bir dolunayımız var. O da 21 Temmuz'da Oğlak Burcu'nun son derecesinde ve eminim Akrep Burçlarının çok önemli bir ya ticari konuları vardır uzun süreden beri, ya araç almak istiyordur ya da o sektördedir, o sektörle ilgili yaptıkları girişimlerle ilgili konularda işte bekledikleri sonuçlarla ilgili olabilir. Yakınlarından bekledikleri ya da yakınlarıyla olan iş bağlantıları, güç birlikleri olabilir ki birçoğu için böyle olacağını düşünüyorum. Çok önemli gelişmeler, tamamlanmalar, yani ayın temel dinamikleri bunlar olacak sizin için. Ayın geneline baktığımızda ise yine sizin için çok güzel bir gelişme var. Hemen 2 Temmuz itibariyle Merkür Aslan'a, 10 Temmuz'da Venüs Aslan'a geçer ve Akrep burçlarının hayatlarının tepesinden bir Venüs Merkür geçer. İlişkiler, iş anlaşmaları, mesleki konulardaki birlik beraberlik diyelim, oradaki düzenlemeler, ama burayı sert bir şekilde sıkıştıran bir tarihimiz var. Buraya dikkat ediyoruz. Çünkü ilişkiler hanesinde Akrep burçlarının 14 Temmuz'da sert bir durum var. Özellikle yine ortaklı işler veya eş partner ilişkileri veya önemli büyük böyle meselelerle ilgili sonuçlanmalar, ani kararlar, böyle restleşmeler özellikle olabilir. Biraz yıkıcı, kırıcı olabilir. İlişkilere dikkat lütfen. Özellikle 14 Temmuz'un 2 günü, yani 12 Temmuz, 16 Temmuz aralığına biraz dikkat edin. Bilhassa ilişkilerde riskli bir dönem olabilir sizin için. Bazı ilişkileri, belki de iş ilişkileri için söyleyebiliriz bunu. Bir yurt dışı ile diyelim bir ticari anlaşmam var, bir bağlantım var. Tam o esnada başka bir şey olur ve dengeleri değiştirecek durumlar olma olasılığı var. Efendim, bu devam ederken hemen geliyoruz 14 Temmuz'daki bu dikkat etmeniz gereken tarihi söyledik. 20 Temmuz yine hepimiz için olduğu gibi akrepler için Mars'ın İkizler Burcu'na geçmesi aslında paylaşılan kaynaklar, bankalar, finansla ilgili konular, ödemeler, biraz böyle mali durumlarla ilgili konular, işte öncesi olan konular. Buralarda biraz zorlanabilirsiniz. Ne zaman? Mars buradan 2 ay geçecek. Tabii hepsinde olmayacaktır ama buraya etkileyecek bir tarih var. 2-3-5 Temmuz. Mesela 2 Temmuz'dan sonra 4-5 Temmuz daha net. Belki biraz dikkat etmek gerekiyor. Ne yapıyoruz burada? Yanıltıcı bazı durumlar olabilir. Risk almıyoruz. Net olmadığımız konularda karar vermek çok doğru olmayabilir. Dağınık bir enerji aktif olacak çünkü. Evet, devam ediyoruz. 21 Temmuz'da ise o meşhur büyük dönüştürücü dolunayımız doğacak. Ve bu dolunay size destek olan bir alanda, dediğim gibi aslında ay boyunca destek de alıyorsunuz. Temel konular için söylüyorum bunu. Bir önemli bir girişimin sonuçlanması gibi düşünün. Mesela çok önemli bir girişim yaptınız, sonuç bekliyorsunuz ama hala diyelim bir belirsizlik var. Orada bir dönüşüm artık başlar. Ya tamamlanır biter ya yeni bir evreye geçilir. Bunlar yakınlarınızla ilgili ya da yakınlarınızla olan ilişkilerinizle de ilgili olabilir. Ama uzak yerlerden gelmeler, gitmeler, uzak mesafelerde mesela taşınmalar gibi durumlar da söz konusu olabilir. Fakat dediğim gibi yurt dışı ile ilgili konular muhtemelen en çok sizin gündeminizde olacak. Elmas çekil anneciğim. Pardon arkadaşlar. Devam ediyoruz efendim. Sizin için yine 26 Temmuz ve sonrası mesela Merkür artık Başak Burcu'na geçecek. Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesi de sosyal ilişkilerinize, mesela diyelim yeni bir işe başladınız, yeni bir proje aldınız, toplantısı olur, tanıtımı olur mesela, bir böyle daveti olabilir, işle ilgili olabilir, belki arkadaşlarınızla daha çok fikir birliği yapacağınız bir süreç bu tarihten itibaren de sizin için başlamış olacak sevgili akrepler. Yönetecek en önemlisi aslında şu:
Yönetici gezegeniniz Mars. Ve Mars'ın 20 Temmuz itibariyle ikizlere geçmesi mali konularda evet biraz dikkat etmenizi, hafif böyle sizi bir zorlayabilme potansiyeli olduğunu, köşeye sıkıştırma potansiyeli olduğunu unutmayın. Hani borç ödeme, borç alma gibi konular daha çok gündeminizde olur. Risk almayın, yani risk alın ama kontrollü risk alın. Dürtüsel hareketlerde bulunmayın diyorum efendim. Mutlu bir Temmuz diliyorum. Hoşçakalın. Yay ve yükselen burcu yay olan sevgili dostlar, ayın, yani Temmuz ayının genel dinamikleri sizin için şöyle olacak. Para. Yani bazı burçlar için para çok önemli. Ülkemiz için ve dünya için de öyle olacak. Yengeç ve Oğlak zaten para demek. 6 Temmuz'daki yeni ay ya bir kredi çektirir, ya bir borcu ödetir, ya orada bir yapılanma getirebilir. Biraz kriz olabilir, aileyi ilgilendiren durumlarla ilgili olabilir, alma verme dengesinde olabilir, emeklilik olabilir. Bunun gibi durumları yaşamınıza getirecek. Ayın sonundaki 29'undaki dolunay ise para evinizde efendim, bir para getirebilir. Önemli ölçüde kazançlarınızın dengesini, gelir kaynaklarınızı değiştirebilecek yeni kapılar açabilir. Burada gerçekten bir döngü yaşıyor yengeç burçları. Yay burçları. Ne döngüsü? Kazançlarının geldiği, gittiği akışlarında farklılıklar yaşayacaklar. Bunlar kalıcı olacak efendim. Bunlar bir döngüdür. Çok uzun zamandır mesela aynı bir işten para kazanıyorsundur ve bundan sonra belki ekstra bir kapı, ekstra bir girişimle yeni bir sektöre de geçebilir kişi. Veya mesela şöyle bir şey olabilir. 26'sından sonra eğer olursa, 26'sı itibariyle olabilir bu. Mesleki anlamdaki gelir gider dengesiyle ilgili bazı gelişmeler olma ihtimali var. Neden? Merkür çünkü artık Başak Burcu'na geçecek ve kariyer evinize geçecek. Orada daha dengeli, daha sağlıklı diyelim. Daha böyle planlı, organize kararlar aldırır. Yani orayı değerlendirmenizi tavsiye ederim. Efendim devam ettiğimizde 14 Temmuz'da önemli bir Mars-Uranüs kavuşumumuz var. Ve yay burçları için işle, mesela çalıştığınız yerde, çalıştığınız insanlarla, akrabalarınızın arasında olabilir bu. Sağlıkla ilgili gündemlerde olabilir, riskli dönemler. Dikkat etmek gerekiyor. Bunu hatırlatmak istiyorum. Dikkat edin. Ani kararlar vermeyin. Biri işten ayrılır, biri yeni başlangıç yapmak ister. Orada akılları karıştıracak durumlar olabilir. Satürn çünkü unutmayın balık burcunda ve bu Satürn balıkta biraz sıkıştırabiliyor, yoruyor daha doğrusu öyle söyleyelim. O yüzden de özellikle günlük rutinlerinizde böyle ani gelişmeler getirebilir. Parayla ilgili gelişmeler de olabilir bunlar efendim. Ve 21 Temmuz'da artık önemli dolunayımız doğacak. Dediğim gibi parayla ilgili gündemler olacak. Ayın genel, Temmuz ayının genel dinamikleri arasında şöyle de bir şey var, bakın. Size iyi gelecek yani, en güzel kısmı. 2 Temmuz'da Merkür, 10 Temmuz'da Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Ne olacak? Gökyüzünde ateş elementi yükselecek. Bu yaylara çok iyi gelecek. Diğer mesela ateş grubu burçlar gibi. Özellikle 10'undan itibaren Venüs'ün Aslan'a geçmesi yaylar için mükemmel. Yani bir Venüs'ten destek almak para desteğidir. Zevktir. Ondan sonra keyiftir, konfordur, ilişkidir. Kadınlarla veya diğer insanlarla ilişkileri çok daha rahatlatır. Ne yapar efendim? Bir satın alma yaptırabilir. Efendim burası neye bağlıymış bakalım. Uzak bir yerden beklediği bir parayı getirebilir veya sen gidersin gibi koşulları oluşturacak. Bunu söyleyebiliriz. Bunlar size gerçekten iyi gelecek. Ayın 26'sına kadar, 26'sından sonra artık Merkür Başak Burcu'na geçecek. Ama ayın 10'undan işte 26'sına kadar sizin aklınız, kalbiniz bu uzaktaki, işte bir yere gitmek istersin, uzak bir yere hedef belirlersin. Ondan sonra bir akademik konu, bir yabancı dil vesaire, bunlar gündeminize gelebilir. Yani gibi destekleyen bir görünüm. Yani gökyüzündeki ateş elementinin çoğalması her zaman yayları aktifleştirir. Zaten aktif bir insan topluluğusunuz. Yaylar olarak evrensel bir burcu taşıyorsunuz. Efendim genel olarak size atladığım ne var? Bu arada
Güneş 22 Temmuz'da Aslan Burcu'na geçiyor ve 22 Temmuz ve sonrasında da biraz önce söylediğim gibi bu uzak hedeflerinizle ilgili gündemler daha hızlı akmaya başlayacak. Hemen Mars'tan bahsedelim. 20 Temmuz'da Mars İkizler Burcu'na geçiyor. Yay burçlarının ilişkiler evine geçiyor. Ciddi ilişkilerle ilgili gündemleri yoğunlaşacak. Orada bir kaos da olabilir. Ciddi bir efor harcayacaksınız. İlişkileri dengeye koymak için daha çok enerji harcayabilirsiniz. Ortaklı işler için de aynı şeyi söyleyebiliriz burada. Ortak işler yürüten eğer bir yaysanız 20 Temmuz itibariyle özellikle mesela ticari konularda çok faydalı olacaktır. Destek olacaktır size. Mars karşısından geçerken genellikle yapıcıdır. Problem varsa çözümü bulur. Öyle de söyleyebiliriz. Aslında yaylar için güzel bir ay. Sadece şu yengeç yeni ayı dönemlerine biraz dikkat edin. Parasal konulara, bu banka, finans gibi işlere efendim. Özellikle 3-4 Temmuz biraz daha dikkat çekici duruyor. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir Temmuz diliyorum. Sevgili Oğlak, yükselen burcu Oğlak olan dostlar, Temmuz ayı tabii ki yengeçlerin olduğu kadar sizin de ayınız. Çünkü ikinci kez aynı ay içerisinde burcunuzda bir dolunay yaşayacak. Belki de hayatınız değişiyor. Hayatınızda önemli şeyler değişiyor olabilir. İşinden tut, evinden tut, ilişkisinden, kendisiyle ilgili alacağı kararlardan, uzak hedefleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Bu ay içerisinde doğum haritanıza lütfen bakmadıysanız, bilmiyorsanız bir bakın, bir baktırın derim sevgili Oğlak burçları. Şimdi efendim ayın temel konuları şunlar. Bazı oğlaklar 6 Temmuz itibariyle bir yeni ay doğacak. İlişkiler evinizde bu arada yeni ay. Eğer derece olarak etki alıyorsanız 14 derecelerde bir ilişki başlar. Yeni bir konuya karar verirsiniz, adım atarsınız. Yeni bir başlangıç dönemi çünkü. Bunlar nerede olur? Bazıları eş, partner, evlilik, aşk hayatı gibi uzun vadeli konulara adım atacaklar. Bazıları bir işbirliğine girecekler. Ve hemen ayın sonunda da 29 derece tam sizin burcunuzun son derecesinde bir dolunay, Oğlak dolunayı yaşayacağız. Bu dolunay çok önemli bir dolunay sevgili Oğlaklar. Hayatı, kaderi, geleceği değiştirecek uzun vadeli beklentilerin dolunayı diyebiliriz. Yani dönüştürücü etkisi o kadar güçlü ki bugüne kadar yaptıklarınızla bundan sonraki yapacaklarınızın arasında büyük farklar olacak, onu söyleyebilirim. Dolunay etkileri genellikle ortaya çıkartır, parlar, görünür yapar, kendi bilinçaltındakileri de ortaya çıkartır. Çözüm aradığın konulara da artık seni ayna gibi önüne koyar ve net bir şekilde görürsün. O yüzden Oğlaklar için gerçekten önemli. Taşınma da verir bu, evlilik kararı da verdirir. Efendim mesleki anlamda değişiklikler verdirebilir. Çok çok geniş kapsamlı bir etkisi var. Mental olarak, duygusal olarak mesela orada da önemli bir etki verebilir. Yine burada hiç düşünmediğin şekilde adım atabilirsin. Şimdi efendim özellikle tabii 3-5 Temmuz arası biraz kritik kararlar almamakta fayda var. 2 Temmuz'da Merkür, 10 Temmuz'da Venüs Aslan Burcu'na geçer. Bu Oğlaklar için hani biraz daha sert etkiler, sert demeyelim de daha ciddi kararlar aldırır. Nerede aldırır? Bugüne kadar yaptığı ödeme planlarında bazı değişiklikler yaptırır. Mesela işte bütçeyi aşmıştır vesaire olmuştur. Ekstralar eklenir gibi. Ve devam ettiğimizde efendim 14 Temmuz biraz kritik, zor bir tarih. Uranüs Mars kavuşumu var. Bir bakıma Boğa burcunda olduğu için toprak elementinde aslında Oğlaklara destek oluyor ama çok ani sürpriz kararlar çıkartabilir. Aniden bir karar alabilirsiniz. Nerede? Evini satar, yatırıma koyar mesela diyorum. Veya yatırımlarını başka yönde değerlendirmeye kalkar. Yok işte borsaya girer. Ya da ne olur? Yani çünkü Mars Uranüs yaptırır, yani radikal kararlar aldırır. Aniden bir ilişki yapar, başlatır. Aniden ilişkiyi bitirebilir. Çocuklarla ilgili çok sürpriz gelişmeler getirebilir. Etki alıyorsunuz. Doğum haritanızda iyi etki alıyorsa aslında bu anlamda iyi ama parasal konulara dikkat diyorum. Dürtüsel asla kararlar
özellikle 14 Temmuz civarı almayın. Devam ettiğimizde 20 Temmuz'da efendim bizim Mars enerji gezegenimiz İkizler Burcu'na geçer ve Oğlaklar ciddi bir iş temposuna girerler. Bir yoğunluk başlar Oğlak burçları için. İşte sağlıkta yoğunluk başlar, spora başlar, zayıflamak için kararlar alabilir ve o kararları uygulayabilir artık. Yani bugüne kadar almış yapamadığınız kararlar için söylüyorum bunu. Tedavi olmaya başlayabilir, ufak tefek ameliyat vesaire operasyonlar olabilir, getirebilir bunları. Bu gibi durumlar söz konusu olacak. Ve devam ettiğimizde bu arada Mars burada uzun bir süre kalacak. Yaklaşık 2 aya yakın kalacak. Ve günlük rutinlerinizin de oldukça böyle haşin, hızlı, her gün bir aksiyon, her gün bir yeni bir durum gibi durumlar da getirebilir yaşamınıza. Ve 21 Temmuz'da dolunayımızı söyledik. Dolunay gerçekleşir ve artık böyle net, nokta atışı gelişmeler olabilir. Mesela sağlık dedik. Efendim sağlıkla ilgili işte bir ameliyat kararı alabilirsin, evcil hayvanınla ilgili bir gelişme olabilir gibi konular gündeminizde yer tutacak. En önemli konu da aslında 22 Temmuz'da mesela 22 Temmuz ve sonrasında parasal konular gündeminize gelmeye başlayacak. 26 Temmuz'dan sonra ise sizin biraz daha böyle daha bilinç düzeyinizi yükseltmek, eğitime daha çok önem vermek, biraz daha gezmek veya bir araştırma halinde olacaksınız. Belki de önümüzdeki ay için bazı araştırmalar, planlar yapacaksınız. Merkür'ün 26'sından sonra Başak'a geçmesi bu arada sizi destekliyor sevgili Oğlak burçları. Genel olarak sizin için hareketli bir ay, belirleyici bir ay. Umarım her şey istediğiniz gibi olsun. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, kova ve yükselen burcu kova olan sevgili dostlar, Temmuz ayının en belirgin sonuçları ay boyunca etkili olacak. Sonuçları sizin için 6 Temmuz'daki yeni ayda beraber günlük rutinleriniz olacak. Efendim orada bir yeni ay doğuyor Yengeç burcunda. Birçok kovanın işte evcil hayvanı olur, onun sağlığı olabilir, bakımı olabilir veya yeni bir sorumluluk alırsın bu alanda mesela. Bir dost edinirsin kendine. Sağlık gündemi çok olabilir. Kova burçlarının sağlıklarına biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor ekstra. Bu ay içerisinde tedavilere başlayabilirler. Çalışanlar için şunu söyleyebilirim. Çalışmayla ilgili, işle ilgili, işte işe girmekle ilgili veya böyle başvurularla ilgili durumlarınız varsa yine 6 Temmuz itibariyle burada yeni bir adım atılıyor. Yeni bir karar veriliyor. Efendim iş haber gelir veya böyle bir gelişme olabilir. Başlamak istediğiniz bir şeye başlayabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Yeni ay ile beraber hayatınızda bir beslenme düzeni veya yeni bir yaşam kalitenizi artıracak bazı kararlar alabilirsiniz. Mesela bu uzun vadeli olacaktır özellikle. Ve ayın sonunda da çok önemli bir dolunay yaşayacağız sevgili kova burçları. Kovalar için de çok önemli. Bakın bu aslında 29 derece kova demek 29 derece Oğlak burcundaki dolunay kova burçlarını da çok ciddi şekilde etkiliyor sevgili kovalar. Çünkü Plüto şu anda 0 derece kova burcuna geriledi. Yani sizin burcunuzda geriliyor ve yavaş yavaş Oğlak burcuna tekrar yaklaşıyor. Çok az kaldı. Ve bu dolunay 21'inde ve gerçekten yaşamınızda bir sayfayı kapattırır yani. Sayfa kapatıyorsunuz. Çünkü Plüto var orada. Bir döngü var orada. Yani işte atıyorum 4 yıldır 5 yıldır yaptığın bir işi tamamlarsın, bırakırsın. Yeni bir projeye geçersin. Ya da yeni bir ciddi karar alırsın. Bu neyle ilgili olabilir? Yaşadığın yeri değiştirme. Mesela işin değişir, yaşadığın yerde değişmek zorunda kalabilir. Ki bu ay içerisinde bakalım bunları tetikleyecek durumlar var. Şimdi onları sayacağım. Yani 29 derece Oğlak dolunayı, 6 derece Yengeç, altısındaki Yengeç yeni ayı Kova burçlarını ciddi şekilde hayatlarında dönüşüm yaratacak noktalara direkt temas ediyor. O beklediğiniz artık değişmesi gereken olay, konu neyse işte o tamamıyla o sayfa kapanacak, artık değişecek. Şimdi devam ettiğimizde efendim 2 Temmuz önemli bir tarih. Neden? Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. 10 Temmuz'da Venüs Aslan Burcu'na geçiyor.
ve kova burçlarının ilişkiler evine geçiyor efendim. Bu demek oluyor ki bu ay içerisinde bazı kovaların ilişkileri, ilişkilerle ilgili durumları renklenecek. Çünkü Venüs oraya geçiyor. İlişkilerde güzellikler olabilir, ilişkileri iyileştirebilirsin, sağlamlaştırabilirsin. Böyle romantik bir ilişki başlatabilirsin ya da mevcut ilişkinde böyle bir zaman dilimi olacaktır sizin için. Ama özellikle ilişkiler dediğimizde tabii ki bu süreç dediğim gibi 10 Temmuz'da başlıyor. Önemli ama tam olarak ilişkilerde daha ciddi bir boyuta gelmek istiyordun veya böyle bir şey vardı. O 22 Temmuz'da. Evet, 22 Temmuz itibariyle ilişki, ortak işler, iş projeleri, birileriyle böyle bir şeyler, bir konuda anlaşmaya varmak gibi konular o dönemde. Yani 20 Temmuz önemli, sonrası çok önemli bir zaman dilimi olacak. Mesela 20 Temmuz'da Mars İkizler Burcu'na geçer. Evet, tabii ki kovaları destekleyen pozisyonda olacak Mars'ın ikizlere geçmesi. Hava elementinde çünkü. İlişkilerinizi, çocuklarınızı, ondan sonra hareket alanınızı genişletecek. Daha çok hareket alanı bulacaksınız. Mesela kısıtlıydınız diyelim ki. Bir türlü böyle bir uzanamıyordunuz oraya buraya. Engeller çıkıyordu vesaire. 20 Temmuz itibariyle burası daha açılıyor. Yani kapılar açılıyor. Size daha hareket etme özgürlüğüne sahip olacaksınız diyebiliriz. Ve 21 Temmuz'da o bizim meşhur dolunayımız 29 derece Oğlak Burcu'ndaki dolunayımız gerçekleşiyor. Unutmayın ki dönüşümler zordur, sancılıdır, yorucudur. Hiçbir zaman hiçbir dönüşüm kolay olmaz. O yüzdendir ki de hani biraz zorlayıcı olabilir. Şimdi dikkat etmemiz gereken tarihimiz 14 Temmuz. Şimdi 14 Temmuz kovalar için yani sabit grup burçları etkileyecek bir tarih. Tabii ki kova, aslan, akrep, boğa, siz de bir sabit grup burçsunuz. Aniden bir gelişme, ebeveynlerle ilgili bazı durumlar, evle ilgili durumlar olabilir. Bir kararınıza balta vuracak böyle fikirler, oradan buradan sesler çıkabilir. Bir durum değişikliği, bir fikir değişikliği aniden olabilir. Dürtüsel kararlar almayın lütfen, özellikle 12 ve 16 Temmuz aralığında hani Mars'ın bu etkileşimleri Uranüs'te böyle ani kararlar verdirebiliyor. Dikkatli de olun ev içindeki özellikle böyle sakarlıklara karşı efendim. Devam ettiğimizde ayımızın en önemli tarihlerini size söyledim ama şu var sevgili kova burçları, ayın 26'sından sonra yani 26 Temmuz ve sonrasında artık Merkür yani bizim bu fikirlerimizi, düşüncelerimizi yöneten gezegenimiz Başak Burcu'na geçer. Finansal konularda ki alanları daha sağlıklı, daha aklı başında, daha mantıklı yönetebilirsiniz. Onu da söylemek istiyorum. Dönüşüm en çok sizi vuruyor ve bu dolunayda yine oğlakları, kovaları çok etkileyecek ve kova burçları işlerini de değiştirebilir. Sağlıkla ilgili, sektörlerle ilgili de yeni gelişmeler olabilir. Hoşçakalın. Balıklar, yükselen burcu balık olan sevgili dostlar. Evet, Temmuz ayındayız ve Temmuz ayı balıklar için nispeten aslında daha rahat. Özellikle ayın belli günlerinden bahsedeceğim şimdi sizlere. 20'sinden sonra biraz daha yoğun bir süreç başlayacak balıklar için. Mars İkizler Burcu'na geçiyor çünkü ve 4. evinize hareket edecek uzun bir süre. Bu ne demek? Eviniz, yaşadığınız yer, akrabalarınız, anneniz, babanız, buna benzer gündemler, konular sizinle birlikte olacak. Taşınmalar da olabilir bu arada veya emlağa ilgilendiren konularda işte evin içindeki bazı değişimler de söz konusu olabilir. Şimdi ayın genel dinamiklerine baktığımızda ise bu ay içerisinde en çok gündeminizde çocuklar, bazı balıklara aşk. Çünkü 6 Temmuz'da bir yeni ay var ve yeni ay sizin bu aşk evinizde doğacak sevgili balık burçları. Üstelik su elementi bir burçta. Gökyüzü şu an sizi destekliyor. Daha rahat bir akış var. Hayatı biraz daha kolaylaştırır.
Aşk olur, çocuklarla ilgili gündemler olur, finansal yatırımlar olabilir, toprakla ilgili gündemler olabilir. Yine aileyi ilgilendiren böyle bağları güçlendirecek durumlar söz konusu olabilir. Ama 20 Temmuz ve sonrası burası biraz sert etkiler alabilir. Yanlış anlamalar, anlaşmazlıklar vesaire gibi durumlar olabilir. Şimdi yeni ay burada. 21'inde ise bir dolunayımız var. Aslında o da balıkları güzel etkiliyor. Zorlu etkiler almıyor balık burçları. Eğer Oğlak burcunda yerleşimi olan bir balıksanız tabii ki önemli etkiler alırsınız. Kimisi bakın sosyal çevresiyle ilgili etkiler, ilişkilerle ilgili etkiler alırken bir takım balıklar mesleki anlamda etkiler alacak. İşte bunlar işine bağlı olacaktır. Yenilikler olabilir orada, gelişmeler olabilir, bazı tamamlanmalar olabilir, ciddi fikir değişiklikleri getirebilir, yön değiştirme kararları gelebilir. Veya ekstra bir artı plan vardır mesela, onlar hayata geçer ama bu dolunay uzun vadeyi ilgilendiren tamamlanmalar getirecek bir dolunay olacağı için ve size de destek olacağı için ben hani bundan sonraki süreç için söylüyorum. İşle ilgili, sağlıkla ilgili önemli gelişmeleri getirebilir. Mesela ayın geneline baktığımızda 2 Temmuz Merkür Aslan Burcu'na geçiyor, 10 Temmuz ne oluyor? Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Dolayısıyla da evet, iş dedik, sağlık dedik, günlük hayat dedik. Buraları, bu rutinleri güçlendiren daha keyifli bir süreç. İşte daha tatlı, daha yapıcı, daha destekleyici. Özellikle mesela akraba gibi biraz daha yakın çevrenizde daha güçlü bağlar, daha çok görüşme vesaire söz konusu olacaktır. Aslan Burcu'ndaki bu süreçle beraber, ama muhtemelen işte günlük rutinlerle beraber böyle bir sağlıkla beraber yine 20'sinden sonra özellikle burada aile, iş, günlük hayatınız, işte evcil hayvanlarınız vesaire daha çok gündeminizde olmaya başlayacak. Şimdi 20'sinde Mars İkizler Burcu'na geçiyor. Tüm değişken grup burçları etkiliyor. Tabii ki biraz önce bahsettiğim ev, yaşam yeri, aile içindeki konular gündeminizde olacak. Orada yenilikler, değişiklikler, biraz zorluklar da getirecektir. İlla ki değişimler biraz böyle masraflı oluyor bazen. Sakarlıklara falan dikkat edin bu arada, ev içinde. Tadilat, tamirat işleri çıkartır bu arada. Mutlaka böyle bir şey de getirebilir 20'sinden sonraki süreçte. Şimdi 14 Temmuz önemli bir tarih. Mars'ın Uranüs'te kavuşumu var ve bu yenilik getiren bir kavuşum. Hızlı ani değişimler getiren bir süreç olacak. Bunlar mesela balık burçları için ne olabilir? Süreci hızlandıracak, aldıkları kararları hızlandıracak bir zaman dilimi olacak. Aniden bir girişim yapma, aniden bir gelişme, durduk yere ani bir karar verme, bir yere gitme, yakın çevreleriyle ilgili bir gelişme olabilir. Yani kardeşleriyle ilgili olabilir. 14'ü biraz sert yani. Trafikte olabilir, araçlarla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Biraz böyle sosyal platformları da ilgilendiren alan, böyle sürpriz haberler, gelişmeler duyabilirsiniz. Bu civarda yani 14'ü işte 12-16 arası böyle ani kararlar almayın. Devam ettiğimizde efendim evet 14 Temmuz söyledik ve 21 Temmuz'da dolunayımız meydana geliyor. Mesleki anlamlar, sosyal platformlar, arkadaşlar vesaire gibi alanlarınız, ama birçoğunun çocuklarını, çocuklarıyla olan ilişkilerini, aileyi olan konular. Dediğim gibi haritanın nasıl etki aldığını bilmiyoruz. Bazılarının belki de mesleki anlamdaki değişim ve yeniliklerini aktifleştirebilir. Böyle de söyleyebiliriz. Ve 26'sından sonra 26 Temmuz itibariyle Merkür, iletişim gezegenimiz, artık Başak Burcu'na geçer. İlişkiler evinize geçer ve orada ay sonuyla beraber tabii ki biraz ilişkileri daha çok dengeye koymak, orada daha mantıklı organize planlar yapmak, düşünmek, kararlar almak için daha uygun bir zaman dilimi olacak sevgili balıklar. Bir de şunu hatırlatayım, değişken grup burçlar için bunlar önemli çünkü. Temmuz ayının mesela 4'ü 5'i biraz zor, yanıltıcı,
etkiler taşıyan, barındıran bir süreç olacak. Alacağımız kararlar biraz zorlayıcı olabilir. Yani sonrasında zorlayıcı olabilir, yanıltabilir bizi. Dikkat edin o dönemde alacağımız kararlara. 6 Temmuz da yine çok önemli bir tarih. 6, 7, 8 Temmuz yeni ayın olacağı tarihler. Güneş Yengeç burcunda. Özellikle siz de bir su grubu burcu olduğunuz için size çok şanslı da geleceğini söyleyebilirim sevgili balıklar. Mutlu bir Temmuz diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.